Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Kurbandan sonraki ilk günlük işler videomuzda sizlerleyiz. Zaten ara ara videolar çektik. Yıkama videosu olsun. Videolar olsun. Ara ara çektik. Hayvan nakliyesi olsun. Buzağlarımızı sattık biliyorsunuz, dışarıdakileri. Onu atmıştık. Şimdi arkadaşlar, buradaki hayvanlarımızı biliyorsunuz. Bunlar kalan buzağlarımız. Burada 2, 4, 6, 7 tane buzağımız var. Yarısı erkek, yarısı dişi olması lazım. Tam cinsleri bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar, bunları o tarafa ahıra almadık. Çünkü ne bileyim, burası daha serin oradan. Buradan alçak ama oradan alçak, ama buradan daha serin. Orası biraz daha yüksek buraya göre. Ya burada da pek bir işimiz öyle uzun sürmüyor. Şu an yer rüzgar olduğu için, kuruduğu için gübre de zor sığılıyor zaten. Biliyorsunuz burada kurbanda 2 adet düvemiz vardı. Onları kestik. Biri 294 geldi, biri 220 kilo geldi. Dediğim kilolarda geldi. Birine 230 koymuştum, birine 280-300 arası koymuştum. Şimdi aramıza yeni katılan takipçilerimiz varsa şimdi diyebilirler. İşte tabii bunu ben de izlesem ben de düşünürüm. Yeni ahır yapmıyorsunuz. Arkadaşlar, yeni ahır buraya önceki videolarda da söyledim zaten. Burası artık köy içi oldu. Yani her an buradan çıkma ihtimalimiz var. Çünkü artık sıkışıyoruz. Kurban videolarında da bana çok yorum geliyor. İşte ya şu kadar para kazanıyorsunuz, şöyle ahır yapın, böyle kesim yeri yapın. Arkadaşlar, biz bu ahır işini yaptığımız yer 1,5-2 dönüm içinde 60 adet 70 adete çıktığı oldu kurbana yakın. Hayvan bakıyoruz. Samanı, silajı bunun içinde tabi. Evde bunun içinde. Yani burada bu iş bu kadar oluyor. Biz de biliyoruz 10 dönüm yerin içinde bir çiftlik yapmayı, fakat burada yer fiyatları akıl almaz bir şekilde yükseldi. Şu anda bir dönüm yere burada 4 milyon para isteniyor. Tam 4 milyon. Bu işi yapmanız için en az 5 dönüm yere ihtiyacınız var. 5 dönüm yerde ne yapar? 20 milyon para yapar. Değil mi? Yanlışım yoksa. Ben bazen böyle ani matematik yapınca yapıyorum. 20 milyon para. Bunu yaptınız. Bunun ahırı yapma maliyeti de var. 5 milyon da ona yazın. En iyi şekilde yapacaksınız çünkü. 25. Burayı yaptınız. Hayvan alacaksınız. Yani her şey bu zamanda maliyet. Ne yapmamız lazım? Elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmamız lazım. Biz de zaten bunu yapabildiğimiz şeyi hayvanlarımıza iyi bakmaya çalışıyoruz. Şu hayvanı alalı mesela 1 ay oldu. Pardon, 2 ay oldu. Bu hayvan geldiğinde böyle değildi. Zaten videolardan bilirsiniz. Bu hayvanın benim daha 16 aylık. Şu an 16 ayını dolduruyor. 17. ayına girecek. Tahminimce şu anda 520-530 kilo diyelim. Şöyle bakın arkadaşlar, maşallah. Yani iyi hayvan bakmaya çalışıyoruz. Şu anda ben gidip mesela dışarıdan hayvan bakıyorum. Birkaç gündür hayvan bakıyorum, böyle kurban olacak tipte olsun. Et verecek tipte olsun. Güzel hayvan olsun. Yani kendi ahırımdaki hayvanlara göre kıyaslıyorum fiyatını. Millet uçmuş ya. Yani tamam, fiyatlar yüksek. Kabul ediyorum. Ama 40 liralık hayvana da adam 60 bin lira para istiyor. Fiyatlar yükseldi diye de yani öyle yapılmaması lazım. Kurbanda benim sattığım hayvanların hepsi dediğim kilonun üzerinde geldi zaten. Olarak. Hayırlısı ya, yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar, suların içti hayvanlarımız. Saman, silaj,
yemini vereceğiz. Bu kurbanlıklarımıza şu anlık ağır bir besiye girmedik. Hafif bir beslemede gidiyoruz şu anda. Çünkü onların şu anda hala boy yapması lazım. Kışın Aralık gibi falan ağır besiye gireceğiz. Nisan'a kadar, istediğimiz kiloya kadar ulaşana kadar. Çünkü havalar ısındığı zaman hayvan daha kilo almıyor. Ama bu yıl mevsimler iyi geçti. Serin geçti. Bu yıl hayvanlarımız güzel gelişti. Kurbanlıklarımız. Şimdi silajlarını böyle yarım çuval az bir şey. Önce bunlara veriyorum. Geç oğlum. Şşt. Geç. Hadi. Biraz bunlara. Geri kalanı da şu buzağlara veriyorum. Buzağlarımız da maşallah güzel gelişiyorlar. Bunlar 5-6 aylık arası. Pardon, 4 aylık da var şurada, 3 aylık. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şimdi önlerini bir karıştıracağız. Arkadaşlar bu yem karma konusunda yani aslında yem karma makinesi alsam alırım. Onda bir sorun yok da. Şey olarak bizim ahırlar düzensiz olduğu için düve, dana, kurbanlık, inek tarzı olduğu için hepsine farklı bir rasyon girmemiz lazım. Bu da uğraştırır, şey olarak uğraştırır. Hep farklı bir yem yapacaksınız. Çünkü süt ineğinin yediği silaj miktarıyla kurbanlığın yediği silaj miktarı aynı değil. Şöyle bir şey daha duydum ben. Daha doğrusu geldi bana söyledi. Şurada bir arkadaş var. O şeyle yapıyor. Yem karmayla besliyorlar. Toz yem atıyorlar onlar içine. Bana diyor sizin hayvanlar daha iyi gelişiyor diyor şey olarak diyor. Aslında diyor en iyisi diyor şey diyor. Böyle üstten dökme yem. Dur oğlum. Çünkü herkese ne gittiğini görüyorsunuz öyle. Ne? Dün bir 400 tane kesen kurbancı var. İsmini vermeyeyim. Aynen. Geçen gün dün hatta arpa vermiştik oraya. Orası kurbanlık işi de yapıyor. Çoğu zaten bu tarafta olanlar bilir orayı. Ya sıkıntı yok, versen ne olur. İsmi önemli değil arkadaşlar. Zaten buradakiler bilir. Önemli olan şu zaten. Onlar salma besi yapıyor kurbanlıkta. Yem karma da var onlarda. Her şey var. Ama diyor bizi diyor bağlamaya özendirdin diyor. Yani hayvanlar neredeyse bağlama noktasına geldik diyor. Kurbanlıkları diyor bir durun. Bağlayarak bakacağız diyor. Yıkama videolarımızı falan izlemişler. Bağlayarak hayvan biraz daha çabuk gelişiyor. Evet onda şeyler haklılar. Çünkü hareket kabiliyetini azaltıyorsunuz hayvanın. Fazla hareket edemiyor. Yediği zaman yatıyor. Öyle de bir konuşma geçti aramızda dün. 400 kurban kesen aynen. bize özelmiş. Onlar daha fazla yapıyor. Bu şu hayvana sen şimdi ben kendim şey yaptım diye diyorum ya. Geldiğinde biliyorsun. Dün yıkama videosunda dışarı çıkardık. Orada daha iyi gördük. O yüzden arkadaşlar mekan fazla önemli değil. Ben şu ahırda şu hayvanı çıkarabiliyorsam bir tona kadar ulaştırabiliyorsam demek ki oluyor. Yani fazla da bir şeye gerek yok. Önemli olan hayvanın önüne verdiğiniz yem. Bir de altını temiz tutacaksınız. Kaç oğlum. Şşt, bu verdiğimiz toz yem. Aslında ben toz yem kullanmıyorum hayvana ama şurada bir kurbancı arkadaş vardı. Onun yemi kalmış kurbanda. Biz de ziyan olmasın diye aldık. Öyle şimdi samanla karıştıracağım zaten. Daha iyi yiyorlar samanı. Bu da buzağlarımıza buzağı yemi.
Böyle ufak olduklarına bakmayın. Acayip tekme atıyorlar. Bu da simental danamız. Dişi olan. Onun kardeşi. Dur lan. Burası böyle. Şimdi arkadaşlar ineklerimizi içeri alacağız. Sağım saat olduğu için yemlerini ve silajlarını verip sağacağız. Geri sonra bir daha salacağız zaten. Geç bakayım. Geç. Hadi. Altlarını görüyorsunuz. Güneş iyi olduğu için kupkuru. Şşt, hadi. Lan tekme atıyor. Belli bir yer yok arkadaşlar. Kimlere geldi? Oraya bağlıyoruz. Dur. Bandı çekince yansıma yapıyor ineklerin üstüne. Sarı sarı. Silajları arkadaşlar samansız veriyoruz. Hayvanlarımız zaten yaz olduğu için pek şey olmuyor. Bu ineğin de dizinde bir apse oldu. Şunda olmuştu. Şu dizinde de oldu. Şurada gördüğünüz gibi. Şey yaptım buna. Dün güzel bir antibiyotik yaptım. Süte de geçiyor ama şey yapmadık. Sütünü şu an çöpe döküyoruz. Sütünü kullanmıyoruz. 10 günlük bir geçme süresi var. Hayvanın ayağı iyi olsun da sütü önemli değil. 10 gün sonra kullanmaya başlarız. Tesirli olduğu için, sütte de etkisi olduğu için şu an sütünü çöpe döküyoruz. Değil mi Hacı emmi? Benim tuzak nasıl? Bak kaç tane yakalamış gördün mü? 1, 2, 3, 8, 10 tane var. Bunu da içine su doldurdum giren ölsün diye. Öyle. Yoldan geçen geliyor işte. Şanssız olan giriyor. Bak içine şey de girmiş lan bu. Yusufçuk mu bu ne lan? İçinde var. Kanatlı. Versen bana. Sineklerin üstüne diyor bir de agita dökelim diyor. Hem yesinler hem ölsünler. Bir şeyler diyor. Yazın kolay arkadaşlar. Hayvan bakmak da kışın bela. Şu anda yani hiçbir şey değil. Önemli olan gübre işi. Gübre olmadığı zaman hiçbir sorun yok. Sadece ver önüne yemini sağ.
Sal dışarı. Hadi. Şşt. Zaten arkadaşlar memeleri pek pis değil ama yine de bir hayvanlar sütünü aşağı indirsin diye böyle yıkıyoruz. Aslında bunu normalde her hayvana farklı bir bezle yapmamız lazım. İşte onu da yapmıyoruz. Bir hastalık varsa hepsine bulaşıyor. Dur lan. Zaten temiz ya şeyleri. Sadece öyle bir şu içeride duruyor şu pis. Onu baştan bir ısıtayım da. Şşt. Öyle bir susurup geçiyorum sadece. Sütünü indirsin diye, sağıma hazırlansın diye. Şu az yem verme işini beceremedim. İkiye bir İyi gene bir. Ver yem 1000 lira olacak. Şu an bir tek zam ona geliyor. Ve Eylül'den sonra eli kullandı. ya bırakırım ya da veririm ben. Eylül'den sonra eli kullandı. Neyi? Bir çuval yem 1000 lira. Nerede olacak? Hafta 5 liraya atılır. Buradan sıcak nefesini zaten. Ne çekersen çek, sineğe bir türlü çözüm olmuyor. Anca böyle arada hayvanı tekme atmasın diye bu oluyor.
Şimdi arkadaşlar hayvanlarımızın son bakımlarını yapıyoruz. Altlarını temizleyeceğiz. Önlerindekileri yemişler zaten. Bakayım. Evet. Biraz ot vereceğiz. Daha sonra işimiz bitecek. İşte. Normalde aslında arkadaşlar bu kadar temizlemeye bunlara gerek yok. Yani şöyle akşam besini yapıp dışarı yani bitirip işe gidebiliriz. Ama işte biz sağım işi yaptığımız için sağımdan sonra geliyorum. Hatta şu an hala sağım sağlıyor. Sağımdan sonra gelip böyle altlarını bir daha çekiyorum. Hayvanlar daha temiz yatsın diye. Yavuz Şahin yine yargı dağıtıyor. Şimdi arkadaşlar hayvanlarımıza bir kilo koyarsanız, yani ben koyayım da siz gene de koyarsınız oradan. Gerçi canlı görmek daha farklı. Şu anda oradan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum da. Bir tık daha küçük, büyük gözükebilir. Buna 360 370 civarı koyuyorum arkadaşlar ben. Şuna 450 460 kilo. 440 da olabilir. Buna 530 540 kilo civarında koyuyorum şu anda. Şöyle bir çevirelim arkadaşlar hayvanı. Belki daha fazla gelir ama biz kiloyu alçak koyalım. Sonradan siz de koyarsınız kilosunu zaten. İnşallah seneye en güzel bir şekilde bunları yetiştireceğiz. Hayırlısıyla kurbana çıkabilirsek. Burada zaten ufak danalarımız burada. Buradan şu akbaş erkek. Bakın bu da güzel bir erkek dana. Bu da 2025'in güzel kurbanlığından biri olacak inşallah. Tabi o zamana varabilirse, biz varabilirsek. Bu zaten dişi. Onun kardeşi. Simental olanın. Bu akbaş, bu da erkek. Bu dişi. Bu dişi. Bu ikisi erkek. Bu iki erkek dana da arkadaşlar. Zaten çoğu videoda söylemiştim. Benim geçen seneki şuradaki baştaki simental kurbanlığıma çektiğim danalar. Holstein çıktılar fakat sadece rengi Holstein, yani sırt olarak, arka genişliği olarak simentale çok benziyorlar. Buraya da sağım arasında biz besi arasında bant çektik. Bunu da zaten videosunu izleyeceksiniz. Görüyorsunuz gene bayağı bir sinek yapışmış. Dışarıda da var. Ama ne kadar şey yaparsanız yapın bu sineğe kolay kolay çözüm bulamıyoruz arkadaşlar. Her türlü ilacı denedik ama
Önce şu ufak danalarımıza verelim. Arkadaşlar bu zamanda dana yetiştirmemiz lazım. Bu fiyatların düşmesini istiyorsanız herkesin her yıl yani 10'ar 15'er tane hayvan yetiştirirse bu iş ancak öyle çözülür. Bu pahalılık ancak öyle çözülür. Yani öyle şu anda herkes 1 yaşında 1,5 yaşında hayvan alayım. Bir yıl 5-6 ay besleyeyim satayım kafasında. Böyle olduğu zaman hayvan üreten sayısı azalıyor. O zaman da hayvan fiyatları yükseliyor. Yani şu dana şu anda kurbanlık olacak bir dana 50-60 bin lira para isteniyor şu zamanda Temmuz ayında. Eylül Ekim gibi düşünemiyorum yani. Ama ben de bir hayvan üreticisi olarak yani zor iş. Bu üretmek zor iş. Hayvanı tutturacaksın, çekeceksin, doğuracak, büyüteceksin. İshal oluyor, hasta oluyor. Kolay değil arkadaşlar. Herkes haklı yani. Mesela o sattığım danaları, dışarıdakileri, onları ben bakamadığım için sattım yani, yoksa ırkından falan, kötülüğünden değil. Alan kardeşimiz de zaten bizi tanıyor. Videolarımızı izliyor. Mehmet kardeşim. Hayvanlar 10 numara. Hayrını görsün. Benim yerim olsa mesela yılda 40-50 tane buzağı çıkarırım, büyütürüm ama yerimiz dar olduğu için yetiştirmesi zor oluyor. Yoksa yani en karlısı kendiniz üretmeniz. Şimdi şu baştaki simental dana kendimin danası. Şu an kilo yapsanız yani 65-70 bin lira para topluyor 150'den. 500 kilo gelse. Değil mi? Öyle, yanlış hesaplamadıysam. Şimdi bana onun en fazla masrafı 20 bin liradır. Ama işte piyasadaki fiyata göre öyle yapıyor. Çünkü kendim yetiştirdiğim için. Gidip dışarıdan almaya kalksam 65-70 bin lira arasında fiyat isteniyor. Ki geçen gün baktım zaten bir tanıdıktan. Öyle fiyat istedi. Yani durum böyle. Hayırlısı, inşallah düzelir. İnşallah daha fazla yükselmez bu hayvan fiyatları. Biz de istemiyoruz. Herkes alsın, kurbanını kessin. Herkes etini ucuz yesin. Ama en başta işin anahtarı üretim. Bu da arkadaşlar en son doğan buzağımız. Şu anda bir aylığı geçti. Bu içeride salma, kafasına göre takılıyor. Ama yeri güzel, serin. Yemi de var, suyu da var içeride. Dişi bu arkadaşlar, akbaş. Şu altına talaş attığımız için biraz tozlu. Geçen sene şeyde çekmiştik ya, onun gibi olsun. Şimdi arkadaşlar hayvanlarımıza içeride silaj verdik. Süt yemi verdik. Şimdi dışarıda öyle bir yulaf otu vereceğiz. Aslında aç değiller fakat yine de veriyoruz çünkü sabaha kadar gidip gelip yesinler diye. Zaten yedikleri altlarında
Yedikleri önde, yemedikleri altlarında. Yemediklerini direkt altlarına çekiyorlar. Diğer nerede? Normalde elle de dağıtıyorum fakat böyle daha kolay geliyor bana. Yulaflarımızdaki taneyi de görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gel. Yulaflarımız taneli, öyle yulaf değil. Gel gel. Şöyle yakından çeksene. Bak nasıl yiyor. Tanelerini tam olduğu yere gelmiş. Tanelerini güzel yiyorlar. Bu sene her şey bereketli ama yulaf mesela bu sene şeye göre iyi çıktı. Siz söyleyin. Geçen yıla göre verimi iyi çıktı. Mesela yulaf olsun, arpa olsun. Buğdayları daha biçmedik henüz de. Mesela arpada 500 kilonun üstüne aldık dönümde. Alsak da bir şey fark etmiyor. Bu sene götürdük döktük. 5400 lira arpanın maliyeti, alım fiyatı. Yulaf otu deseniz şu anda 150 lira civarında gidiyor. 150-180 arası. Saman da bu sene iyi. Fakat buğdayla arpa bu sene tane olarak yani çiftçinin beklediği şeyde değil fiyat olarak. Yani geçen yıl biz 7 liraya 8 liraya buğday verdik. Bu yıl 6 liradan bahsediyorlar, 7 liradan bahsediyorlar. Mazotu zaten biliyorsunuz. Yani her şey pahalanırken şu anda arpa, buğday, süt. Bunlar şu anda yani en ucuz şeyler. Markette bir kolanın fiyatı bile şu anda 45 lira civarında olmuş. 43 lira civarında. Ama şu anda süt biz litresini hadi 11,5'a veriyoruz. 11'e veriyoruz. Toplamda da parakende de 20 liraya veriyoruz 1 kilo süt. Yani şu anda en ucuz sütle et biraz daha şeye göre pahalı, süte göre tamam ama şu andaki her şeye göre hayvansal ürünler, buğday falan pahalı.
ucuz. Tabii biz yükselmesini istemezdik buğdayın. Şu anda böyle kalması daha iyi. Çünkü ekmek fiyatlarına yansıyacak bu. Bu da tüketiciye yansıyacak. Onun da yükselmesini istemiyoruz ama biz de ürettiğimiz şeyin yani maliyetini kurtarmazsa üretmenin de bir anlamı yok. Yani seneye buğday ekimi azalacak gibisinden düşünüyorum ben. Çünkü böyle giderse adam niye eksin ki? Yani gübre fiyatları da yükselecek. Bugünlük videomuz da böyleydi. Kurbandan sonraki çiftlikte neler değişti, ne yaptık onları çektik. İlerleyen şeylerde şu anda tarım ağırlıklı videolar çekiyoruz ama video çıktıkça hayvancılıkla alakalı da içerikler çekeriz. Videoları beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şu anda 600.000 abone olduk. Geçtik hatta. Şu ana kadar abone olan herkese teşekkür ederiz. Böyle devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.